Oldukça dar bir yer. Ayakta duramıyorum. Mağaranın içinde oldukça büyük bir böcek. Gördüğünüz gibi şu an bulunduğum kısım oldukça dar. Yine mağarada farklı bir kola geldim. Burası da mağaranın farklı bir kolu. Burada mağara aşağıya doğru devam ediyor. Burada mağaranın ilerlerine doğru bir göl devam ediyor. Şimdi bütün ayrıntılarını da size göstereceğim. Bu gölden ileri doğru gitmem mümkün mü ona da bakacağım. Bugün Suyuni mağarasına geldim. Ufak çaplı bir araştırma yapacağım. Şimdi mağaranın giriş kısmındayım. Hemen mağaranın giriş kısmında bile çok güzel oluşumlar bulunuyor. Şöyle ışık aynen böyle yeterli. Hemen mağaranın giriş kısmında bile çok güzel oluşumlar var. İçeriden çok derinden güzel bir su sesi geliyor. Su sesine doğru ilerleyeceğim. Hemen şu giriş kısmındaki oluşumları da bir girmeden size göstermek istiyorum. Şöyle. Bu oluşumlar milyonlarca yılda oluşmuş. Baktığımız zaman şöyle. Burası mağaranın hemen ağız kısmı. Buradan girdim. Şöyle çok güzel oluşumlar burada da mevcut. Şöyle mağara ileriye doğru devam ediyor. Ben de bu yoldan devam edeceğim. Bakalım ileride nelerle karşılaşacağım. Zaman zaman görüntü almaya devam edeceğim. Şöyle şurada da mağaranın nasıl oluştuğunu küçük su damlacıklarıyla görebiliyoruz. Mağaranın ilerleyen kısımlarına doğru devam ediyorum. İleride güzel şeyler gördükçe kamerayla kayıt almaya devam edeceğim. Şu an oldukça dar bir kısımdayım. Önümde ufak su göletleri oluşmuş durumda. Onu göstermek için durdum. Şöyle bakalım. Şöyle. Oldukça güzel oluşumlar. Böyle devam ediyor. Burası böyle kat kat oluşmuş. Pamukkale'ye benzer oluşumlar. Burada mağaranın içinde oluşmuş durumda. Gittikçe su sesi yaklaşıyor. Bakalım su sesine doğru devam ediyorum. Güzel, yine böyle oldukça doğal güzel bir oluşuma geldim. Yine kameranın kaydını başlatıyorum burada. Şöyle sizlere de göstereyim. Böyle. Oluşumun güzelliği gerçekten hayran bırakıyor. Böyle baktığımızda şurası şöyle kat kat geliyor. Bu çukurların içi su dolu. Böyle çok güzel bir yer oluşmuş. Sarkıtları görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle. Sarkıtlar da milyonlarca yıl su damlalarıyla burada oluşmuş. Şimdi su sesinin geldiği kısma geldim. Burada mağaranın ilerlerine doğru bir göl devam ediyor.
Şimdi bütün ayrıntılarıyla size göstereceğim. Bu gölden ileri doğru gitmem mümkün mü ona da bakacağım. Mağaraya tek giriş yaptığım için, daha doğrusu bu keşif girişi olduğu için daha fazla ilerlemeyi zorlamayacağım. Şu önümdeki gölden geçebilecek miyim ona bir bakacağım. Ondan sonrası bakalım nelerle karşılaşacağız. İlerlemeye çalışmadan önce mağaranın bu kısmında oluşan doğal güzellikleri bir göstermek istiyorum. Bu kısım, gölün olduğu kısım, su buradan geliyor. Şöyle ileriye doğru ışığın uç noktasını görebiliyorsunuz. Burada uzun bir nehir oluşmuş durumda. Şu hemen önümde de bir göl var. Burada su berrak olmasından dolayı derinliği tam olarak görünmüyor olabilir. Yalnız 1 veya 1,5 metre suyun burada derinliği var. Su derin olmasından dolayı burada suyun derinliği görünmeye olabilir. Daha doğrusu suyun berrak olmasından dolayı suyun derinliği belli olmuyor olabilir. Benim tahminimce buradaki suyun derinliği 1 metre kadar. Hemen şurada önümde bakın botumu batırıyorum. Burada bile suyun ne kadar derin olduğunu botumdan görebiliyorsunuz. Botum suya gömüldü. Mağaranın girişinden beri bize gelen su sesi şuradan mağaranın derinliklerine doğru akan suyun sesi. Burada doğal bir şelale oluşmuş. Su mağaranın derinliklerine kadar böyle iniyor. Elimden geldiğinde size göstermeye çalışıyorum. Çünkü buralar şu an bu mağara hala aktif bir mağara olduğu için oldukça kaygan. Bu kısımda oluşan birçok güzellik de var. O güzellikleri de şimdi göstereceğim. Şöyle oluşan bir dikit. Böyle yaklaşık olarak 1 metrenin üzerinde bir dikit. Yine aynı şekilde şu kısımda böyle güzel bir oluşum var. Burada mağara yukarılara doğru devam ediyor gibi. Şu kenardan şuradan böyle tırmanabilirsem yukarıları da görüntü almaya çalışacağım. Mağaranın tavanı da şöyle hemen karşısı. Çok güzel sarkıtlar oluşmuş. Böyle sularla mağaralar milyonlarca yılda oluşmaya devam ediyor. Burası ismini aldığı gibi su bir mağarası. Hala aktif bir mağara ve oluşmaya devam ediyor. Düşünüyorum ki buradan ilerilere gitmem, şu kısma gitmem mümkün görünmüyor. Çünkü burada su oldukça derin. İlerilere gitmem için farklı bir ekipman gerekiyor. O ekipman da şu an yanımda bulunmadığı için zannediyorum ki daha ileriye devam edemeyeceğim. Öyle. Mağaranın hemen üst kısmı var burada. Muhtemelen daha önce de oralardan su geliyordu. Yine mağarada farklı bir kola geldim. Burası da mağaranın farklı bir kolu. Burada mağara aşağıya doğru devam ediyor. Fakat yine benzer bir göl mağaranın bu kısmında da oluşmuş. Daha fazla ilerlemek mümkün görünmüyor. Şu kısmı da göstermek istiyorum. Şöyle mağara aşağıya doğru devam ediyor. Yalnız görüntüde ne kadar iyi çıktığını bilmiyorum ama
mağaranın alt kısmında da bir göl görünüyor. Yani şu an olduğum kısımdan da bir göl görünüyor. O gölü de geçmek mümkün değil. Burası muhtemelen biraz önce ilk başta gösterdiğim şelale gibi oluşumun aktığı kısım. Şöyle yukarıdan su gelmeye devam ediyor. Bir saniye. Şöyle su bu kısımdan yukarıda şelale gibi o gelen oluşumdan böyle gelip aşağıya doğru akıyor. Burada da tabi çok güzel oluşumlar var. Oluşmaya devam ediyor. Mağaranın duvar yapısı çok güzel görünüyor. Şöyle bakarsak bu su kışın kar sularının erimesiyle daha da çoğalıyor. Muhtemelen şu an benim bulunduğum yerler kar suları altında kalıyor. Şöyle baktığımızda olduğum yerde hareket etmem bile oldukça zor. Şimdi kendimi göstereceğim. Ne kadar dar bir yerde olduğumu gayet iyi anlayacaksınız. Şöyle etrafını gösterirsem böyle oldukça dar bir yerdeyim. Gördüğünüz gibi şu an bulunduğum kısım oldukça dar. Mağaranın bu kısmından geldim. Böyle gelip şu şekilde bu kısmında mağaranın su kısmı, bu kısımda mağaranın suyu geçmemize izin vermiyor. Şimdi buradan geldiğim yönden geri döneceğim. Mağaranın içerisinde girişe biraz daha doğru yaklaştım. Burada oldukça güzel oluşumlar var. Bu oluşumları göstermek istiyorum. Tamamen doğal oluşumlar ama gerçekten insanı büyülüyor. Böyle oluşumlar yılların su damlalarıyla verdiği bu güzel şekiller bize görsel şölen sunmaya devam ediyor. Böyle görüntüler sizlere bu güzel görüntüleri göstermeye çalışıyorum. Bakın. Yukarıdan oluşan su damlaları milyonlarca yıl geçtikçe kayalara bu şekilleri veriyor. Evet. En ince ayrıntısına kadar mağarada bu güzel sarkıtları, bu güzel dikitleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Burası milyonlarca yıldır oluşan ve oluşmaya devam eden aktif bir mağara. Şimdi
Mağara şöyle oldukça dar bir yer. Ayakta duramıyorum. Çömelerek ilerledim. Buradan sonra da şu kısımda sürünerek gittim biraz daha. Daha sonra şu ışığı yakayım. Mağara burada tıkanıyor. Bu kol devam etmiyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Mağaranın bu kısmı tıkanmış. Duvarda yakın tarihli su izleri var. Fakat mağara devam etmiyor. Muhtemelen kış aylarında buralardan sular geliyordu. Şu hemen görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada da var. Beyaz su kireçlerinin izleri. Muhtemelen kışın buradan sular geliyordu. Şu anda gelmiyor. Ve mağaranın bu kısmı ilerlemiyor. Mağaranın hemen giriş kısmında yukarıya doğru bir bölüm devam ediyordu. Şimdi o bölümün hemen girişindeyim. Orayı göstereceğim size. Bakın. Şurası yukarıya doğru devam eden bölümün giriş kısmı. Şöyle. Burada hemen girişte oldukça devasa bir oluşum var. Ve bu şekilde mağara üst kısımlara doğru devam ediyor. Ben biraz daha böyle yukarılara doğru devam etmeye çalışacağım. Bakalım yukarıda nelerle karşılaşacağım. Buradaki oluşumlar da oldukça güzel. Oldukça büyük bir kısım, geniş bir ağız var. Şöyle kayaların oluşumunu görebiliyorsunuz. Burada da yine böyle kayaların oluşumu devam ediyor. Günden güne bu oluşum devam ediyor. Çok güzel bir görüntü var. Sanki böyle kalorifer peteği gibi kayalar günden güne burada oluşmaya devam etmiş. Şu an mağaranın üst kısmında bayağı bir ilerledim. Yani burada mağaranın ikinci katı diyebilirim. Eğer ırmağın aktığı kısmı birinci kat olarak sayarsak burası mağaranın ikinci katı olarak kabul edebiliriz. Burası benim daha çok ilgimi çekti. Burada çok daha güzel oluşumlar var. Şöyle bakın hemen arkamda oluşumların bir kısmını görebiliyorsunuz. Bulunduğum noktada daha fazla ilerleyemeyeceğim kadar daralan bir nokta. Yaklaşık girişten bu kısma kadar bir 100 metre kadar geldiğimi düşünüyorum. Burası da mağaranın en daralan bölgesi. Şöyle göstereceğim sizlere. Bu daralmış kısımdan mağara biraz daha devam ediyor. Daha ne kadar daha devam ediyor bilmiyorum ama böyle buradan akan su oldukça ilginç. Sarımtırak bir renk oluşturmuş. Şöyle buradaki oluşumları da göstereyim size. Şurası oldukça uzun sarkıtların oluştuğu bölüm. Bakın şu şekilde. Şöyle. Yani buraya şu gördüğünüz iki sarkıtın arası yaklaşık 30 santim kadar. Bu sarkıt 30 santim oluşmuş. Geldiğim kısımda şöyle gösterirsem uzun bir koridor burası devam ediyor. Sonra aşağıya doğru bir iniş var. Ben o inişten yukarı doğru tırmanmıştım. Burası sanki böyle doğal bir su tüneli gibi oluşmuş. Küçük küçük havuzlar. Şöyle burada da yine bir havuz. Baktığımızda
Yani ben de şöyle oturur konumda bulunuyorum. İlerilere doğru tünelin devam eden kısımlarında şöyle yine oluşumlar devam ediyor. Böyle gördüğünüz gibi tünel ilerilere doğru devam ediyor. Hemen şurada oldukça büyük bir böcek. Şöyle gördüğünüz gibi mağaranın içinde oldukça büyük bir böcek bulunuyor. Daha önceki mağaralarda da bunlarla karşılaşmıştım. Yine bu mağarada bu böcekle karşılaştım. Muhtemelen bu böcek serini seven bir böcek. İsmini bilenler böceğin yazabilir. Şöyle tamamen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi zannediyorum ki böceğin uzunluğu yaklaşık 15 santim kadar. Ayakları oldukça net görünüyor. İlk tünele girerken fark etmemiştim. Şöyle tüneli de göstereyim. Şu an fark ettim. Şimdi mağaranın giriş kısmına doğru ilerleyeceğim. Tünelde çıkışa doğru devam ediyorum. Çıkışa doğru devam ederken şöyle güzel oluşumları da sizlere göstererek çıkmak istiyorum. Böyle sular buralarda milyonlarca yıl akarak bu sarkıtları böyle muazzam bir şekilde oluşturmuş. Yine bahsettiğim göllerde buralarda oluşmuş. Şurası oldukça güzel görünüyor. Bu mağara uzunca bir araştırmaya değer. Şöyle bu şekilde. Şimdi devam edeceğim. Devam ederken de görüntüleri aktaracağım. Şöyle devam ediyorum. Yine burada çok güzel bir oluşum var. Böyle. Muhtemelen zamanla kırılmış bir sarkıt bu da. İçindeki kristal yapıyı ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Mağaraların gizemli havalarını içlerinde bulundurduğu kristal yapılar veriyor. Böyle devam ediyor. Şimdi ben de çıkış yapacağım. Çıkışta görüşürüz.